Şimdi büyük şehrin dışında bir şehirdeyiz, bölgedeyiz bir haftadır. Burada biraz önce kız arkadaşımla şunları konuştuk. Kapitalizmin bizi nasıl köleleştirdiği ve kendimizde nasıl yalanlar söylediğimiz üzerine samimi bir sohbetimiz oldu. Konuştuklarımızı unutmadan tekrar etmeyi önemsedim çünkü bence güzel, nitelikli bir sohbet oldu. Nerede yaşıyorsun dostum? Sıkıştın mı şehirlerin beton mezarlıklarına? Belki şanslısındır, müstakil evin vardır, bahçeli. He? 2 bloklu bir sitede yaşıyorsan o da güzel, ufak, butik. Belki 30 bloklu bir sitedesindir, Beylikdüzü tarafında falan. Mahalle gibi. Ne bileyim ya, bir de böyle yaşayanlar var. Bir de böyle evinden çıkınca 2 adım atınca bunları görenler var. Dünya acayip bir yer ya. Şairin dediği gibi. Şükür ki insandan insana fark var. Birine cennetse diğerine zindan. Şu manzaraya bak biraderim ya. Şu manzaraya bak. Keşke şu havayı içinize çekebilseniz benim gibi şu anda. Keşke. Buz gibi. Tertemiz. Bakar mısın? Bakar mısın ya? Bir yerdeyiz ki şimdi manzaraya bak. Kış şeyi burası, kayak tesisi. Dağın en zirvesi. Sanki Çamlıhemşin. Şuraya bak. Sanki Çamlıhemşin'deyiz sanki. O benim aşkım, o benim aşkım, o benim aşkım. Bu ne diyor? Özel bir şirket işletiyor burayı. Ufak bir motel.
Birini arıyorlarmış arkadaşlar. Bakın yaşlı bir adam varmış ilgilenen, ölmüş. Şimdi genç birini arıyorlar. Ne yapacak? Burada yaşayacak. Ödeme alacak. Güzel bir maaş alacak. Temizliğini yapacak. Bakımını yapacak. İşte bu mülke bir şey olursa bildirecek firmaya. Bir de işte turistler gelirse onları ağırlayacak. Birini arıyorlar. CV'leri yollayın. Bakın böyle. Güzel değil mi? Etrafı da görelim lütfen. Bence fiyat yani. İster misiniz böyle bir iş? Not on my iPhone. But let's see There what will be a ship. video. Wait. Isn't it video? Yes. Okay, let's Let's wait. see if a ship comes in front of. I hope they will not hit my phone. No. I have to take it. Până sus că poate vine ploaia. I have an idea. What? Let's make a morning workout. Where? How? Here, I will show you. Come. Şimdi büyük şehrin dışında bir şehirdeyiz, bölgedeyiz bir haftadır. Burada biraz önce kız arkadaşımla şunları konuştuk. Kapitalizmin bizi nasıl köleleştirdiği ve kendimizde nasıl yalanlar söylediğimiz üzerine samimi bir sohbetimiz oldu. Konuştuklarımızı unutmadan tekrar etmeyi önemsedim çünkü bence güzel, nitelikli bir sohbet oldu. Büyük şehirden kaçıp bu tip bir yerde yaşamayı düşünüyoruz. Birçok insan gibi. Birçok insan yapıyor bunu imkanı olan. Ne lazım diye konuştuk. Öncelikle en temel anlamda iş lazım. Öyle değil mi? Bu bir gerçek. Yani böyle yavşak beyaz yakalılar gibi hani aman kaçalım şehirlerden, küçük yerlere, köye gidelim, kendimize yer alalım. Tamam da iş, aş, haydarbaş. Ama bizim gibi laptopu yanında olduğu müddetçe her yerden çalışabilen insanlar, işte yazılımcılar, web designerlar, ne bileyim ben, freelance yurt dışına çalışanlar ya da işte evden çalışanlar, ofise gitmeyenler. Birçok şirket buna geçiş yaptı ya, Covid sonrası. Ya böyle bir şansları var. Kendimize söylediğimiz en büyük yalan aslında şu. Katılır mısınız bilmiyorum. Hani mesela örnek olarak sadece ilk aklıma gelen olduğu için hani Müslüman olduğunu söyler birisi ama pek hani vakit namazı kılmaz, camiye gitmez. Ama sorsan hani rakılara fısıldayan adam gibi şey der ya hani böyle. Ya yine de camileri böyle etrafta görmek huzur veriyor be. Hani etrafta olduklarını bilmek. Hani gitmesem de kullanmasam da hani ezanı duymak, hani camilerin etrafında olduğunu bilmek iyi be, huzur veriyor. Ben biraz kapitalizmin bizi köleleştirmesini de buna benzetiyorum. Büyük şehirlere sıkışmış insanlar hani otomatikman böyle şey gibi, Black Mirror bölümü gibi böyle hani direkt böyle bir refleksvari hemen şeyle savunurlar ya, küçük bir şehirde yaşamaktan, köyde, kasabada yaşamaktan
bahsettiğinde. Ama hayatım tiyatro yok, sinema yok, kafe, restoran yok. Ya gözünü seveyim be ablacığım be. Kaç tane tiyatroya gittin ya? Ya hangi kafelere gidiyorsun? Gözünü seveyim. Nargileciye gidip oturuyorsun. Sanki Michelin yıldızlı restoranlardan çıkmıyorsun. Ya köfteci Yusuf'a mı gideceksin? Ne yapacaksın? Hangi restoran ya? Hangi restoran bundan daha değerli ve önemli olabilir ya? Ya gözünü seveyim ya. Bu Stockholm sendromu. Bu bir Stockholm sendromu. Do you agree baby? Is it? Yes. It's like a bit of Stockholm sendromu. It is. Bu kölelik zihniyeti. Bu efendinin yakınlarda olduğunu bildiğin için kendini güvende hissetmek. Bu şu demek. Ya param yetmese de, gidemesem de bileyim ya o tiyatrolar, kafeler, alışveriş merkezleri, AVM'ler etrafımda ya, ben de o cemaatin bir üyesiyim yani. O puzzle'ın bir parçasıyım. Köle. Köle. Öyle mi? Love and hate ilişkisi, yani aşk ve nefret. Aslında sevmiyorsun, nefret ediyorsun. Sana mutsuzluk ve stres getiriyor şehir hayatı. Değil mi, her gün içinde olmak? Hiçbirimiz sevmiyoruz. Samimi olalım ama yine de efendin orada ya. Hani bir şey olursa sana yardımcı olur. Hastaneler orada, restoranlar orada, depresyona düşersen, sevgilinden ayrılırsan, kafeler orada, nargileciler orada, alışveriş merkezleri orada. Değil mi? Gidip indirimden bir şey alırsın, kendini mutlu hissedersin. Serotonin şey yaparsın, oradan böyle farmlarsın. İndirimden tişört alırsın, mutlu olursun böyle. İnsan hissedersin kendini. Köle. Bak. Bak bakayım. Söylesene bana. Bundan daha mı güzel? Bundan daha mı güzel? Bundan daha mı değerli? Delikanlı ol ya. 2 dakika delikanlı ol benimle ya. Ya bundan daha mı güzel ya? Ne tiyatrosu ya? Tiyatronun kralını sen oynuyorsun kendine. Biz oynuyoruz kendimiz, hepimiz. Yalancıyız oğlum. Bir de böyle şey kafası var. Küçük şehirlerde yaşayan insanlar bilir. Böyle konu komşunun ağzında hep şeylerin başarı hikayeleri vardır. Büyük şehirlere gidip başaranlar. Şunun oğlu, bunun kızı. İşte İstanbul'a, İzmir'e gitti, orada işte üniversite okudu. Ondan sonra hep bilinçaltına şeyi aşılarlar. Bu cadalos karılar, bu komşular, bu minik corrupt cemaat, community. Büyük şehre gitmek başarı, burada kalmak başarısızlık. İşte aynı liseden mezunsundur. Arkadaşın gider işte İstanbul, İzmir, Ankara'ya. Kurumsal bir yere girer, işe girer falan böyle. O başarılı olur. Kimisi gider dener, başarısız olur. Geri döner mesela. Ve aynı çakallar, o aynı konu komşu, hani seni o büyük şehir macerasına, bilinçaltına mesaj işleyerek yönlendiren, sen geri gelince de yapamamış. Allah sizin belanızı. Ama sıkılırız ya. Ne yapacağız bütün gün orada ya? Oğlum sana sıkılmayı bile kapitalizm öğretti lan. Sana sıkılmayı bile kapitalizm öğretti. Ne sıkılması lan? Hepimiz serotoninin köpeği olmuşuz. Aptal aptal aksiyonlar ve alışkanlıklar üzerinden mutluluk arıyoruz, tatmin arıyoruz ruhlarımıza. Oğlum burada sıkılınır mı lan? Taş topla, meyve topla, çalışır bir öğren. Otların hangi ot olduğunu öğren. Köylülerle sohbet et. Zaten buranın kendine has bir takım işleri var. Odun kesiyorsun, kışa hazırlanıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Hayır, bir de herkesin altında araba be birader. Çok canın istiyorsa o kafeleri, restoranları kaçarsın ya. Kaçarsın be kardeşim. Korkma bu kadar ya. Korkma ya. Özünden niye bu kadar korkuyorsun? Böyle ormanlarda gezerken, yürüyüş yaparken hep metaphorically, sembolik olarak bana böyle orman şeyi anımsatıyor. Baksana bak, şimdi bazıları çok sağlıklı ağaçların, güçlü, iri, sağlam tutulmuş zemine. Bazıları yarım yamalak büyümüş, tam büyüyememiş, yarım kalmış. Bazıları hepten devrilmiş, ölmüş, çürümüş. Hiçbir şansı olmamış. Bazıları çok görkemli, yüce, yaprakları sağlıklı. Kimisinin konumu kötü. Kimisi mesela burada uçuruma yakın olduğu için kök salamıyor. Kimisi işte orada arkada daha fazla büyüme şansı var. Hani kader
Enteresan. Şey gibi oldu. Baykalbul gibi oldu biraz ama. Çok acayip ya. Çok acayip yani. Hiçbir şey doğadan daha gerçek ve güzel olamaz.